Kapadokya, Türkiye'nin en ilginç ve gizemli bölgelerinden biridir. Hem doğasıyla hem de tarihiyle insanlar içine çeken büyüleyici bir atmosfer sunar. Göz alıcı peri bacaları, derin yeraltı şehirleri ve zengin mitolojik öyküleriyle Kapadokya, köklü tarihi ve kültürel mirası ile doludur. Bu videoda Kapadokya'nın gizemli tarihine, mitolojik öğelerine ve keşfedilmeyi bekleyen sırlarına doğru bir yolculuğa çıkacağız. Kapadokya, ova ve dağlarla çevrili bir alan olarak stratejik bir konumda yer alır. Doğusunda Niğde, batısında Aksaray, güneyinde Nevşehir ve kuzeyinde Kayseri illeri ile çevrili olan Kapadokya, tarihsel olarak önemli bir ticaret yolu üzerinde bulunmuştur. Hititlerin izlerinin bulunduğu bu bölge, M.Ö. 3000 yıllarına kadar uzanan bir yerleşim tarihine sahiptir. Antik dönemlerde Kapadokya bölgesi medeniyetler arasında bir köprü görevi görmüştür. Hititler döneminde bölgeye ait eserler ve yazılı belgeler M.Ö. 1600 civarına tarihlenmektedir. Hititler yeraltı şehirlerinin ilk sakinleri olup bu yapıları düşman saldırılarından korunmak amacıyla inşa etmişlerdir. Bu gelenek sonraki dönemlerde de devam etmiştir. Asurlular, Persler, Romalılar ve Bizanslılar Kapadokya'yı farklı amaçlarla kullanmış ve zenginleştirmişlerdir. Kapadokya'nın en dikkat çekici özelliklerinden biri yeraltı şehirleridir. Bu yapılar tarih boyunca insanlar tarafından koruma amacıyla inşa edilmiştir. Kapadokya'da bulunan Derinkuyu ve Kaymaklı gibi yeraltı şehirleri bu geleneğin en belirgin örneklerindendir. Derinkuyu yeraltı şehri yaklaşık 60 metre derinliğine sahip olan bu şehir 20 binin üzerindeki insanı barındırabilecek kapasiteye sahiptir. Yerin altında düzinelerce odaya sahip olan Derinkuyu, çok katlı yapısıyla büyük bir labirent görünümündedir. İşleme olarak taşlar birbirine geçirildiğinden düşman saldırılarından korunmak için mükemmel bir stratejik yer olmuştur. Çeşitli ağızlar ve tünellerle birbirine bağlı olan bu odalar, depolama alanları, yaşam alanları, ibadet yerleri ve havalandırma sistemleriyle donatılmıştır. Derinkuyu'nun keşfi, insanların bu derin yapıların nedenli karmaşık bir mimariye sahip olduğunu göstermesi açısından oldukça önemlidir. Derinkuyu'daki yaşam alanları insanların sadece sığınmayı değil, aynı zamanda sürdürülebilir bir yaşam sürdürmeyi de sağlamak için planlanmıştır. Her kat odalar, depolar ve yaşam alanlarıyla oluşturulmuştur. Geniş mutfak alanları burada yaşayan toplulukların beslenme ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmıştır. Tarım ürünleri yerin üst kısmından yerleştirilip havalandırma sistemleriyle hızlı bir şekilde bu alt katlara aktarılmıştır. Derinkuyu'daki en çarpıcı özelliklerinden biri su ihtiyaçlarının nasıl karşılandığıdır. Bu yeraltı şehirlerinin derinliklerinde yeraltı su kaynakları bulunmaktadır. Yapılan araştırmalara göre bu alanlarda suyun nasıl depolandığı ve kullanıldığına dair sistemler, insanların burada suya erişimlerini kolaylaştırmıştır. Bunun yanı sıra yer altındaki havasının tazelenmesi için özenle tasarlanmış havalandırma sistemleri mevcuttur. Derinkuyu, düşman saldırılarına karşı korunaklı kalmak adına bir labirent tasarımıyla inşa edilmiştir. Sıkça değişen geçitler ve gizli tüneller insanlara hem düşmanlarından saklanma imkanı sunmuş hem de hızlı kaçış yolları sağlamıştır. Girişleri taşlarla kapatılabilirken bu geçitler farklı yeraltı şehirlerine de bağlanarak geniş bir savunma ağı oluşturmuştur.
Derinkuyu'da yaşayan sakinler yer üstünde tarım yaparak gıda ihtiyaçlarını karşılarlardı. Yer altındaki depolar tahıl, sebze ve meyve stoklamak için kullanılırdı. Ayrıca yer altındaki alanlar sulu tarıma da olanak tanıdığı için bitkilerin gelişimi açısından oldukça avantajlı bir konumda yer almaktadır. Yer altındaki yaşam yiyeceklerin korunmasına ve uzun süre tazeliğini korumasına olanak sağlamıştır. Derinkuyu'nun iç yapısında yer alan çok katlı sistemler, sakinlerin birbirleriyle kolayca iletişim kurmasına yardımcı olmuştur. Her kat insanlar arası etkileşime olanak tanırken, sosyal etkinliklerin ve dini ritüellerin de yapılmasını sağlamıştır. Yüzlerce insanların birlikte yaşayabileceği yaşam alanları oluşturulmuştur. Burada sosyal yaşamı destekleyecek mekanlar tasarlanmıştır. Havalandırma sistemleri yalnızca dışarının koşullarına ilişkin hava sirkülasyonunu sağlamakla kalmamış, aynı zamanda içerideki sıcaklığın düzenlenmesinde de etkili olmuştur. Bu mühendislik dehası insanların güvenli koşullar altında rahatça nefes alabilmesini sağlamıştır. Yer altındaki iklim yazın serin, kışın ise ılımandır. Bu da sakinlerin yaşamını kolaylaştırır. Kaymaklı yeraltı şehri, Derinkuyu kadar derin olmasa da Kaymaklı'da pek çok yapısı ile dikkat çekmektedir. 6 katlı bu şehir 5280 metrekarelik bir alana kaplar ve bu alanda yaşam alanları, kiliseler ve diğer sosyal donatılar yer alır. Kaymaklı özellikle yeraltı tarımı ile de dikkat çekmektedir. Burada geniş çeşitlerin yanı sıra su depolama ve havalandırma sistemleri de bulunur. Milyonlarca yıl önce meydana gelen doğal felaketlerden korunmak amaçlı inşa edilen bu yapılar, binlerce insanın yaşayabileceği kadar geniş bir alan sunmaktadır. Bu yeraltı şehirlerinde bulunan geçitler ve odalar, ziyaretçilere tarih öncesi dönemlerde yaşamış insanların nasıl bir hayata sahip olduklarını gösterir. Kapadokya denilince akla gelen ilk görüntü elbette peri bacalarıdır. Bu doğal oluşumlar volkanik tüflerin rüzgar ve su erozyonu ile zamanla şekillenmesi sonucu meydana gelmiştir. Kapadokya'nın eşsiz coğrafyasını oluşturan bu peri bacaları hem doğa harikası hem de görsel bir şölen sunar. Ancak peri bacalarının altında yatan bir başka gerçek daha vardır. Yerel halk arasında yaygın olan bir efsane. Bu oluşumların nasıl meydana geldiğine dair ilginç bir hikaye sunar bizlere. Efsaneye göre peri bacaları, peri ve cinlerin aşk hikayeleriyle dolu bir masal dünyasının kalıntılarıdır. Kapadokya'nın mitolojik hikayeleri bölgenin doğası ile birleşerek zenginleşmiştir. Mitolojiye dair en ilginç öykülerden biri Persefon ve Hades efsanesidir. Bu hikaye yeraltı dünyası ile bağlantılı olup birçok yeraltı şehrinin inşasına ilham vermiştir. Persefon'un yer altına inmesi ve Hades ile olan aşkı Kapadokya'nın yeraltı şehirlerini simgeleyen bir anlatı haline gelmiştir. Ayrıca Kapadokya'da bulunan Üçhisar Kalesi'nde tarihin düğüm olduğu bir başka efsane anlatılır. Kale antik dönemlerde düşman saldırılarından korunmak amacıyla stratejik bir nokta olarak kullanılmıştır. Ancak efsaneye göre burada yaşayan köylüler kaleyi bir peri kalesi olarak adlandırıp gece olunca peri müziği eşliğinde davetler verirlermiş. Kapadokya, antik çağlardan itibaren Hititler, Uraltular, Persler, Romalılar, Bizanslılar ve Osmanlılar gibi pek çok medeniyetin etkisi altında kalmıştır. Bu nedenle bölgedeki müzelerde sergilenen eserler,
yalnızca sanat değil, aynı zamanda farklı toplumların kültürel çeşitliliğinin birer yansımasıdır. Kapadokya'nın en çarpıcı müzelerinden biri olan Göreme Açık Hava Müzesi, Bizans dönemine ait kaya oyma kiliseleri, freskler ve manastır kalıntılarıyla doludur. Bu bölgedeki taş işlemeciliği hem dini hem de sanatsal olarak büyük bir önem taşır. Fresklerdeki canlı renkler dönemin ikonografisini ve inançlarını yansıtırken, tarih boyunca bu alanda yaşamış toplulukların sanatsal anlayışlarını da gözler önüne sermektedir. Nevşehir Müzesi ise Nevşehir ilinde yer alan bu müze bölgedeki tarih ve kültür hakkında önemli bilgiler sunar. Arkeolojik kazılarda elde edilen eserler Hitit döneminden Osmanlı dönemine kadar uzanan bir süreklilik gösterir. Sadece sergilenen eserler değil, aynı zamanda müzenin yapısı da Kapadokya'nın mimarisiyle bütünlük sağlamaktadır. Farklı kültürlerin bir arada varlık gösterdiği bu alan, tarihsel süreklilik açısından büyük bir öneme sahiptir. Her medeniyet burada kendi kültürünü, sanatını ve inancını taşımış, bu da Kapadokya'nın kültürel mozaik yapısını zenginleştirmiştir. Her yıl binlerce turist bu eşsiz eserlere tanıklık etmek ve bölgenin derin tarihine dair daha fazla bilgi edinmek için Kapadokya'ya gelmektedir. Kapadokya'nın büyüleyici manzaralarında, yeraltı şehirlerin gizeminde ve tarihi derinliklerde bir yolculuk daha sonlandı. Eğer bu olağanüstü bölgeye dair paylaşımlarımızı beğendiyseniz, lütfen videomuzu beğenmeyi ve yeni maceralarımız için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kapadokya'nın keşif dolu dünyasında bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Hoşça kalın.